Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugünkü videomuzda sizlere biliyorsunuz okullar açıldı ve çocuklarımız için böyle şirin, tavşanlı bir kalem kutusu çalışacağız. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. İster koton, ister bunun gibi böyle anti pilling ipleriyle de çalışabilirsiniz. Benim elimde böyle bir kar tipi baby ten ipi var. Ben bunu değerlendireceğim. Çok açık bir gri. 100 gram 250 metre. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Bir de ayrıca da beyaz koton gerekli veya bu markadan da olabilir. Evet. Hemen sihirli halka yaparak başlıyoruz. Tığım yine 2.20 arkadaşlar. Evet. Orta parmağımı 2 kere doladım. Tığımı içinden geçirip bir tane sık iğne yaparak sihirli halkamı kapattım. Sabitledim. Şimdi bunu saymıyoruz. Evet, şimdi bundan sonra içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekelim. Çektiğimizde şuradaki kısalan ipi çekeceğiz. Bunları bırakıyoruz. Şu şekilde çektik. Sıkaladım ve daha sonra yine aynı ipimi çekerek sihirli halkamızı oluşturduk. Birinciyi batarak ilmek kaydıracağız. Birinci sıramızı yaptık. Bir zincir çektim. Şimdi 6 tane sık iğnemizin her birine çift batalım. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü, beşinci ve altıncı çift. 6 tane sık iğnemizin her birine çift battık ve yani arttırmış olduk. Sayımız 12 olmuş oldu. Şuradaki ipi de araya koyalım sıra başımızı belirlemek için. Şimdi 3. sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Evet, sayımız 18 oldu. 3. sırada 2 tek bir çift, 2 tek bir çift yapacağız. 6 tekrar 24 olacak sayımız. 4. sırada yani 5. sırada 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 6 tekrar yapacağız. Evet, 5. sıramı bitirdim ve 30 tane sık iğnem oldu. Yani en son 3 tek 1 arttır, 3 tek 1 arttır yaptım. Şimdi 6. sıradayız. Bu sıramızda 4 tek 1 arttır, 4 tek 1 arttır yapacağız ama bunu 2 ile başlayacağım. 2 tek 1 arttırla başlayacağım. Yoksa bu şekilde altıgen olur arkadaşlar. Yuvarlak bir görüntü olmaz. Altıgen olur. Bu da hoş olmuyor. Bir tane ben öyle başladım. Şu şekilde görüntü olarak köşeli köşeli oldu. Benim çok hoşuma gitmedi. O yüzden böyle değil de bunu yuvarlak yapabilmek için çiftli sayılarda, şimdi 4 ile başlayacağız ya, 4 tek 1 arttır. Bunun yarısı 2 ile başlayacağız. Diğer ikisi burada kalacak. 2 tekle başlıyoruz.
bir arttır. Arttırmamızı kaydırmış olduk. Şimdi normal 4 ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 tek, 1 arttır. Tekrar 4 tek, 1 arttır. Sıra sonuna kadar aynı devam edelim. Sıra sonu en son 2 kalacak. 2 buradaydı. 2'yi tamamlamış olacağız. Evet, 6. artmadan sonra geriye 2 tane tek kalıyor. Bunu da ördük. 2 de buradaydı. Yine 4 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi daha yuvarlak oldu. Ve 36 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 7. sıradayız. 7. sıra tekli olmuş oluyor. 5 tek bir arttır. O normal 5 tekle başlayacağız. Teklileri normal örüyoruz. Çiftlilerde de yarıdan başlıyoruz. Şimdi 5 tane tek, bir arttır, 5 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar böyle 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim ve 42 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 8. sıradayız ve yine çiftli sayıdayız. 6 tek bir arttırda. Onun yarısı 3 ile başlıyoruz. 3 tane tek, bir arttır. Şimdi bundan sonra 6 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar 6 tek bir arttır yapacağız. 5 6 tek yaptım. Bir arttır. Toplam 6 tane yine arttırmamızı yapacağız. Evet, son arttırmadan sonra geriye 3 tane tek kalıyor. 48 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 2, 4, 6, 8'i bitirdik. 9. sıradayız. Yine tekli sayıdayız. 7 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar 7 tek, bir arttır yapacağız. 6 tekrar. 2, 4, 6, 7, bir arttır. Gördüğünüz gibi arttırmalar alt alta gelmiyor. Çakışmıyor. Çakıştığı zaman alt alta yaptığımızda altıgen bir görüntü olmuştu. Yuvarlak olmaya başladı. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim ve 54 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9, 10. sıradayız. Yine çift sayıdayız. 8 tek bir arttır yapacağız. Önce 4 ile başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tek bir arttır. Bundan sonra 8 tek bir arttır. 8 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, sıra sonunda yine 4 tane sık iğnemiz kaldı. Onları tek batıyoruz. Ve 60 tane sık iğnemiz oldu. 10. sıramızı bitirdik. Ve gördüğünüz gibi tam bir yuvarlak örneğimiz oldu. Şu şekilde ortalarına arttırmaları hep ortaya denk getirsek böyle altıgen oluyor. Tam yuvarlak yapmak istediğimizde de bu şekilde yapalım arkadaşlar. Başka yerde bunları kullanıyoruz kafa örerken falan. Şimdi ben bir tane bu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi köşeli oldu. Bunu beğenmedim. Ama artık sökemeyeceğim için de biraz sonra buradan devam edeceğiz. Bunu da zaten biraz sonra video bitiminde buraya ekleyeceğiz. Artık burası böyle kalacak benim için. Sizler aynısını yapmayın. Bu şekilde başlayın. İki tarafı da tam yuvarlak olsun. Şimdi kaldığımız yerden
11. sıradan devam edeceğiz. Sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi artık yuvarlak kısım bitti. Çantamızın düz kısmını öreceğiz. Arkadaki tek katlardan, BLO'dan önce arkadaki tek katın ilk olana ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Yukarıya çıkmış oldum. Aynı mesafede olması için. Bundan sonra sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Arkadaki bu tek kattan. Böyle yukarıya doğru çıkmış olacak. İçe doğru bakacak. Evet, 11. sıramı bitirdim arkadaşlar. Arkadaki tek kattan BLO'dan ördüm. Toplam 60 sık iğne olarak. Şimdi ilk başladığımızda yine batıyoruz. İlmek kaydıracağız. İlk başladığımız sıkış yapmışım. Evet, yanlış yere batmışım arkadaşlar. Burası yanıltıyor her zaman. Hemen şu birinciye, şuradakine batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı yere bir daha batarak yukarıya çıktım. Buradan yine tekrar sıra sonuna kadar hepsine tek batacağız. 60 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıra sonuna geldim ve yine ilk başladığıma batarak ilmek kaydırdım. 2 sıra düz örmüş olduk. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12. sırayı bitirdik. Yine bir zincir çekiyoruz. Aynı yere battık. Yukarıya çıktık. Şimdi sıra sonuna kadar yine tek batıyoruz. Şimdi burada fermuar yerimizi ayarlayacağız. Evet, sıra sonuma geldim ve 4 tane sık iğneyi bıraktım. Bunu göstermek için böyle yaptım. Şimdi elimde böyle 2 tane fermuar var. Evde bunları buldum arkadaşlar. Biri ince dişli, biri kalın dişli. Eğer elinizde siz de kalın dişli yapacaksanız 4 sık iğneyi boşta bırakın. Şöyle üzerine koyduğunuzda bu 4 olan iyi oluyor. Ben ince olanı kullanacağım. Bunun için de 2 tane bırakacağım. 2 tane daha ördüm. Yani 58 sık iğne ördüm. 2 taneyi bıraktım. Burası fermuarımı dikeceğim yer. Şu şekilde ayarladığımız yer. Şimdi buradan sonra artık geri dönüyoruz. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Hemen dibine batarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar, yani 58 tane sık iğneye tek batacağız. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine hemen dibinden başlıyorum. Yine sıra sonuna kadar 58 tane sık iğneye tek batıyorum. Hep aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Bir sık iğne, bir zincir çekip geri döneceğiz. Böyle gidip geleceğiz. Ta ki fermuarımızın ölçüsüne kadar. Şu fermuar ölçüsünü alıp bu şekilde onun bitimine kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, kalem kutumuzu fermuarımın boyunda ördüm arkadaşlar. Yeni bugün dışarı çıkmışken buna uygun bir fermuar aldım. Açık gri, bu kadar bunu bulabildim. Şimdi başlangıç yerinden itibaren şuradan BLO'dan yaptığımız yerden itibaren şöyle, burası şu an 20 santim benimki.
Şimdi bundan sonra aynı başladığımız gibi 2 zincir çekip 2 ucu birleştireceğiz. Şimdi eğer sıra olarak da şimdi şununla beraber BLO'dan ördüğümüzle beraber 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 sıra örmüşüm arkadaşlar. 60 da olabilir, sorun değil, bir sıra daha da gidebilirdim. Şimdi bu ip farkından fark edebilir, herkesin aynı olmayabilir. Şurası 20 santim olacak, santim önemli bizim için. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve karşıya ilk sık iğneme batarak ilmek kaydırdım ve 2 ucu birleştirdik. Bir zincir çekiyorum. Aynı yerin dibine batıp yukarıya çıktık. Şimdi yine aynı hepsine tek batacağız. Sıra sonuna kadar. Evet, zincire kadar hepsine tek battım. Şimdi zincirimizi de içine batıyorum. 2 taneydi. 2 zincire birer tane battık. Bu şekilde 2 tane ve ilk yaptığımıza batarak ilmek kaydırdık. Burayı düzleştirdik. Bir zincir çekip yine aynı yere batıyoruz. Yine yukarıya çıktık. Tekrar sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Bu son sıramızdı. Evet, sıra sonuma geldim ve yine ilk başladığımıza batıp ilmek kaydırdık ve son sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi buradaki yuvarlak parçamızdan bir tane daha örecektik. Bunu koparıyoruz ve bunu da buraya beraber örerek birleştireceğiz. Şöyle arkadaki tek kattan aldım birincinin. Şuraya bir zincir çekeyim. Evet, arkadaki tek kattan aldım. Bunun da öndeki tek kattan alıyorum. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Arkadaki tek kattan, bunun da öndeki tek kattan alıp ilmek kaydırıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Böyle görüntüsü olacak. Evet, sıra sonuna kadar ilmek kaydırarak iki parçamızı birleştirdik. Şimdi ipimi biraz uzun kesip şimdi şuradan tığımı giriyorum. İlk başladığım yerden ipimi buradan içeriye çekiyorum. Evet, ipimi içeriye çektim ve hemen şöyle yanındaki bir ilmeğe içinden geçerek zincirle 2 tane zincir çekiyorum.
ve buraya sabitlemiş oldum. Daha sonra bunları saklayacağız veya keseceğiz. Şöyle biraz keselim. Evet, kalem kutumuzun gövdesini bitirmiş olduk. Şöyle biraz çekelim. Biraz benim ipim dokusundan da böyle duruyor, sert duruyor. Şimdi fermuarımızı da bu şekilde yerleştirip dikeceğiz. Kalem kutumuzun kulaklarına, gözlerini çalışacağız. Evet, kalem kutumuzun önce fermuarını dikelim. Daha sonra da kulaklarını ve yüzünü yapacağız. Şöyle yerleştiriyorum. Şuradaki metal kısmı şu en dibe kadar yerleştirdim. Toplu iğne ile tutturalım. Tam dibe gelecek yere şekilde, şu şekil. Mesela bu uzun geldi. Bunu bittiği yere kadar, işaretli olan yere kadar kısmını yapacağız. Gerisi içeride kalacak. Evet. Diğer tarafı da aynı şekilde toplu iğneyle tutturalım. Daha sonra da iğneyle dikelim. Evet, dikerken yine kendi ipiyle dikeceğim. Böyle katlarına ayrılıyor. Şöyle 2 kat veya tek kat, cansızlığına bağlı. Sağlamsa tek kat da olur. Böyle ayıralım. Evet, ipimi tek kat olarak yaptım. Ucunu düğüm attım. Ve şuradan başlıyorum. Alttan giriyorum. Ve iğne ardıyla dikiyoruz. İğne ardı böyle bir geriye de batarak dikmek oluyor. Şöyle bir geriye gidiyorum. Bir sık iğne geri. Hemen bir ileriden de çıkıyorum. Bunu sık bir şekilde dikelim. Ve bir sık iğne geri gidiyorum. Bir sık iğneden de çıkıyorum. Bir sık iğne geri, bir sık iğne ileriden çıktım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sonra döneceğiz. Diğer bu tarafa da dikeceğiz. Aynı şekilde. Evet, fermuarımızın dikişi bitti arkadaşlar. Bu şekilde arkadan da. Evet, şimdi sıra geldi kulağımızı çalışmaya. Birinci kulağı bu şekilde hazırladım. İkinciyi de beraber yapalım. Şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sıramda hepsini çift battım ve 12 oldu. Şimdi üçüncü sıradayız.
Şöyle ipimizi koyalım. Şimdi iki yanda arttırma yapacağız. 5 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 bir arttır. 5 tane tek. 2 3 4 5 bir arttır. 12 idi sayımız. 14 oldu. Şimdi dördüncü sıramızda 6 tane tek, bir arttır. Arttırmalar hep aynı yerin içine yapacağız. Saymaya o yüzden çok da gerek yok. Arttırma geldi. İçine bir tane daha arttırıyoruz. Tekrar 6 tane tek, bir arttır. 2 3 4 5 6 bir arttır. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ta ki 10 tek bir arttır, 10 tek bir arttır olana kadar arttırmalarımızı aynı yerlerden devam edelim. Evet, 8. sıramı bitirdim. Yani 10 tek bir arttır, 10 tek bir arttır yaptım. 24 tane sık iğnem oldu. Şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz. Evet, toplam 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Şimdi 19. sıradayız. Buraya kadar 18 sıra ördük. Şimdi burada azaltma yapacağız. Bir tane azaltmayla başlıyoruz. 7 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7. 2 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu 1 ve 2. 8 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 9 tane tek batıyoruz ve bir azaltarak sıramızı bitirdik. Evet, 2 burada, 2 de burada, 4 tane azaltma yapmış olduk. Sayımız 20'ye düştü ve bir sıra düz öreceğiz ve bitiriyoruz. 2 3. Evet, 20. sıramızda bitirdik. Düz ördük ve şimdi ikiye katlayalım şu şekilde. İki ucu katladık. Şimdi tığla affedersiniz, tığla ilmek kaydıracağız. Yani iğne yerine tığla birleştireceğiz iki kulağı. Şöyle karşıya denk gelen bir yere batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Tekrar battım. Diğer karşıdan çıktım. Tekrar ilmek kaydırdım. Yeniden battım. Diğer taraftan çıkıp ilmek kaydırdık.
bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimizi biraz uzun keselim. Dikme payı. Evet, kulağımız hazır. Evet, iki kulaklarımızı bu şekilde yapıp böyle kalem kutuda dikeceğiz. Evet, sıra geldi gözlerimizi çalışmaya. Onun için önce gözün akını yapacağız. İpim Peria'nın Koton Peria. İpimi sabitliyorum. Ve 6 tane zincir çekeceğim. Sıkış çekeceğim. Bol olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Birinciye atlıyoruz. İkinciye 3 tane peş peşe sık iğne yapıyoruz. Evet, bir deliğe 3 sık iğne yaptık. 3 sık zincire tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Son kalan zincirimize 3 tane kalan 1, 2, 3. Evet, 3 tane sık iğne yapıyoruz. Biraz önce 5 yapmıştım. O yüzden saydım, yanlış mı yaptım diye. Onu çok büyük buldum. Büyük düştü. O yüzden söktüm. Yeniden 3 tane yaptım. 1, 2, 3 tane tekrar zincire tek battık. Birinci sıramızı bitirdik. 12 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıramızda 3 sık iğnemize çift batalım. Burayı biraz sıkış yapıyorum. Gözlerimizi birinci, ikinci çift ve üçüncü çift. Evet, köşemizi döndük. 3 sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3. Diğer köşeye geldik. Buraya da yine 3 sık iğneye çift batacağız. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Peş peşe 3 tane arttırdık. Geri kalan 3 sık iğneye tek batarak sıramızı bitirdik. Sayımız 18 oldu. Şimdi 3. sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaptık. 4 sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4. Yine bir tek, pardon, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yine 3 tane arttırmamızı yaptık. 3 burada köşede, 3 burada, 6 arttırma. Geri kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz ve tamamladık. 3 sırada bitirdik.
18'di. 19, 20, 21, 22, 23, 24 oldu en son. Şimdi ilmek kaydırdım. İpimizi biraz şöyle biraz dipten kesmiyoruz. Birazcık uzun kesip şöyle hafif uzattım. Tığımı arkadan aldım. İpimi buradan içeriye çekeceğim. Bu tarafa aldık. Buradan bir zincir yaptım. Sabitledim buraya. Evet. Bu şekilde gözümüzü 2 tane aynı şekilde yaptık. Şimdi gözümüz siyahını yapacağız. Evet, gözümüzün siyah kısmını da ördüm. Yine sihirli halka içine 6 sık iğne, ikinci sırada hepsine çift battım. 12 sık iğne bu şekilde 2 sırada bitireceğiz. Şimdi bunları bu şekilde dikelim arkadaşlar. Bunları hep böyle normal kestim. Dikerken çünkü şöyle ipimin tek katıyla dikeceğim. Böyle katlarını ayırıyoruz. Şöyle tek katla dikelim. Veya ipiniz varsa normal onunla da dikebilirsiniz. Normal dikiş iğnesi ipiyle. Şimdi bununla da yapalım. Bunu yapıyoruz ki böyle kaba durmasın arkadaşlar. Dikişlerimiz aynı kalınlıkla dikersek çok kaba olur. Şöyle ucuna düğüm atalım. Şunları da keselim. Çok dipten değil. Biraz kesiyoruz şöyle. Bunlar da şu içeride kalsın. Aşağıya ve bu şekilde dikiyoruz. Başlangıç yerini aşağıya getirelim. İpi kopardığımız yeri. Şimdi bunu buraya dikelim arkadaşlar. Yine iğne ardı olarak dikiyorum. Bir geriye gidip bir ileriden çıkacağız. Bir geriye gidiyorum. İleriden çıkıyoruz. Bir geri. Evet, bu şekilde dikişlerimiz hep aynı. Biz geriye gidip iğne ardı tekniğiyle dikeceğiz. Evet, diğer gözü de aynı şekilde dikelim. Evet, birinci gözümü diktim arkadaşlar. Yerini belirledim. Şimdi ikinciyi de beraber yapalım. Şimdi kalem kutumuzun tam ortasını buluyoruz. Benimki 61 sıraydı. Ve 30 ortasını buldum. Şurası 31'in şu bir fazla olan 30 bu da 61. olmuş oluyor. Şimdi buraya işaretimi koydum. Buradan bu tarafa bundan sonra yani 1 2 üçüncü 3. sıra 3 sıra atlıyorum ve tam üzerine yerleştiriyorum. Şurası ortasıydı. Şu ortadan sonra 1 2 3 sık iğne
tam yanına yatay bir şekilde birazcık döndürdüm. Şuradan da 2 sıra bırakmışım. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız. Şurası ortasıydı. Buradan sonra 1, 2, 3 sık iğne kayıyoruz. Ve şu şekilde aynı hizaya hafiften çevirdim. Şu şekilde yukarıdan da dediğim gibi şöyle 2 sık iğne kaydırmış olduk. Şimdi buraya dikiş yapacağız. 2, 4, 6, 8. Şöyle yaptığımda 2, 4, 6, 8. Şurası. Evet, 20 belirledim. Ve yine aynı şekilde yine siyah iple yapıyorum. Hem de gözümüze birleştirmiş olacağım. Belirginleştireceğim siyahla. Yine hemen bir geriye gidip iğne ardı olarak yine dikiyoruz. Çok çekmiyorum. Biraz belli olsun diye. Bir ileriden çıkıyorum. Hemen hep bir sık iğne atlıyorum. Çok sık bir şekilde dikiyoruz. Hemen bir geri gidiyorum. Tekrar hemen bir yandan çıkıyorum. Bir geri. Aşırı çekmiyorum. Bir ileriden çıkıyorum. Evet, dikişimiz bu şekilde. Hem gözümüzü çevrelemiş olduk siyahla, belirginleştirmiş olduk. Hem dikmiş olduk arkadan bu şekilde. Evet, gözlerimizin dikişi tamamladık. Şimdi bu şekilde yanaklarına pembelik vermek için de 6, 12, 18 şeklinde 3 sıra böyle 2 tane yuvarlak hazırladım arkadaşlar. Bunu da kodunu sorarsanız Peria'nın 04 lot 032. Güzel bir pembe. Böyle açık bir pembe. İsterseniz şu kulaklarına da bundan yine yapabilirsiniz. Uzun zincir çekip şöyle 2 sıra örüp dikebilirsiniz de. Ben şu an belki ben de yaparım ya da boyarım. Daha karar vermedim. Bayağı vaktimi aldı çünkü bu şey. Şimdi yanaklarımızı bu şekilde dikeceğiz. Ondan önce tam orta kısma burnumuzu işleyelim. Pembeyle işleyeceğim. Ben yine aynı kulaktaki pembeden. Siz de koyu gri de yapabilirsiniz. Siyah yapabilirsiniz. Erkek çalışmak istiyorsanız erkek çocuğunuza veya torununuza renklerini değiştirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir pembemi. Evet, burnumuzu işlemek için tam şu göz altındaki hizayı takip ediyoruz. Buradan aşağıya yapacağız. Şöyle ortada 4 tane sık iğnemiz var. 2, 4. Bu kısma şuradan itibaren şöyle üçgen bir burun işleyeceğiz.
takma burun takabilirsiniz. Daha hoş olur. Şimdi ben de herkes takma anlamadığı için veya bulamadığı için elinde olmayınca o yüzden işlemek istedim. Şöyle bakın tam orta hizam burası, şuradan girip hemen karşısına, buradan da aşağıya şöyle 2 sırada yine aşağıya bir sıra yaparsak çok uzun olur. Şimdi böyle bir üçgen yaptım. Bu şekilde. Şimdi bunun içini işleyelim. Hep ortaya doğru gireceğiz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde işleyelim. Evet, borumuzu da işledik arkadaşlar. Şimdi şöyle 2 tane de şurada şu şekilde bıyıklarının çıktığı yeri yapacağız. Bunlar artık ne diyoruz bilemiyorum. Yanakları mı nedir bu? Bıyıkların çıktığı kısmı çok tatlış. Bunları da 6, 12, 18 bir sıra düz örüyoruz. Ve 4 sırada da bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan böyle 2 tane örelim ve buraya dikelim. Dikmeyi artık göstermeye gerek yok. Aynı şekilde alttan dikeceğiz. Dikerken yine ipimin tek katını kullanacağım. Katlarını ayıralım arkadaşlar. Şöyle katına ayıracağım. Tek kattan dikeceğim. Kaba olmaması için. 2 kat da olabilir. Cansızsa ipiniz 2 katla da dikebilirsiniz. Evet, ben birinciyi diktim arkadaşlar. Şimdi ikinciyi de dikerken biraz göstereyim. Dikerken şuradaki birbirine yapışık olmasına dikkat edin. Şöyle yani hiç boşluk kalmasın. Bu şekilde. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. Şöyle iyice burası birbirine yapışsın. Hiç boşluk olmasın. Bir burun diyelim artık. Bir burundan bir kalem kutusundan alıyoruz. İsim. Bir buradan girdim. Bir kalem kutusuna batıyorum. Evet, bu şekilde devam edelim dikmeye.
Görüntü bu olacak. Şu aralar hiç boşluk kalmayacak. Hizalarımıza dikkat edelim. Eşitli olmasına. Evet, şimdi bıyıklarımızı çalışacağız. Ben birinciyi yaptım. İkinciyi de beraber yapalım. Şimdi şuradaki bıyıklarımız yerimizin hizasından iki sık iğne kayıyoruz. 1 2 şurası. Bakın burada da kaymıştım. 1 2 sık iğne. Buradan da yine 1 2 şurası. Yukarıdan aşağıya da 1 2 3 4 5. Şu kısım da öyle. 5 tane. Bakın 1 2 3 4 5 sık iğne burası. Şurası 2 sık iğne. Şu buradan gireceğim. Yerimi kaybetmeden. Evet. Şimdi yerimizi bulduk. Şimdi 2 4 6 sıra. Yani şöyle yaptığımızda 1 2 3 oluyor şunlar. Tam ortasını buldum. Şimdi buradan bu tarafa 4 tane kayalım. 1 2 3 dördüncüden çıktım. Buradan da hemen bir sık iğne. Bu ilk yaptığımızdan bir sık iğne yanına batıyorum. Buradan da yine bu taraftan da bir sık iğne. Bu şekil. Arada bir sık iğne var. Tekrar ilk yaptığımızdan bu tarafa 1 2 3 dördüncüye battık. Şimdi bundan sonra şu siyah iplerin evet, kusura bakmayın arkadaşlar, bir kedi şeyimizi yaşadık. Kedi krizi, yaramazlık saati tuttu. Şimdi şuradan 4 girmiştik. Şimdi ortadaki ilk yaptığımız bıyıktan çıkıyorum. Bakın şu şekilde çıktım. İpin içinden çıktım. İpleri şu şekilde kopabilir. Bunların içinden bir iki defa çıkacağız. Buraya sabitleyelim ki çocuklar koparmasın. Daha sağlam olsun. Şuradan da çıktım. Buraya sabitliyorum. İpin içine batıyoruz. Tekrar diğerlerini aynı şekilde tam ortalarından yaptık ve buraya sabitledik. Bunları da aynı o şekil yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları da aynı yapalım. Evet, bıyıklarımız da bitti arkadaşlar. Şu yanaklarımı dikeceğiz, kulaklarımızı. Fakat şu an video çok açtı. O yüzden de bu ikinci bölümde devam edeceğiz. Çünkü daha böyle bir yanına havuç yapacağız. Bunu da artık diğer videoda anlatacağım. O yüzden videomuzun sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.